Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önce kanalımda paylaştığım bebeklerime böyle bir puset tasarladım ve ördüm. Bakın çok şirin oldu. Bu rengi, battaniyesi, kıyafetleri hepsi kanalımda mevcut. Köşede kartları ekliyorum. Oradan yapabilirsiniz. Pusetimin boyutu, bakın arkadaşlar, bu şekilde ayrıntısını göstereyim size. İçinde tabanında plastik parça kullandım. Dondurma kutularından kesip yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabanına göre. Şimdi size ölçülerini vermek istiyorum. Benim bu bebeklerime uygun. Bunların boyu 13-14 santim civarında. İpinize göre, elinizin sıkılığına göre değişebilir tabii ki. Bu pusetimin uzunluğu, taban genişliği 17 santim. 17 santim. Eni de 10 santim. 10 santim genişliğinde, 17 santim uzunluğunda. Bebeklerim de 14 santim olduğu için kıyafetleriyle birlikte böyle güzel bir şekilde içine sığıyor. Dört bebeği yapılışında anlatmıştım. Battaniye olarak bu şekilde çocuklarımız kullanabilir. İsterseniz bunu böyle kare şeklinde örüp bunun yapılışından arkadaşlar kısa olacak şekilde örün. Kare olacak şekilde kenarlarına böyle beyazla geçtikten sonra böyle kare bir battaniye de elde edebilirsiniz. Ben böyle şimdilik böyle örtüyorum üzerine. Bakın bebişimiz yattıktan sonra da çok sevimli oldu. Çocuklar çok sevecek bu modeli. Çok güzel bir oyun arkadaşı oldu. Bu şekilde şimdi puset yapımına geçeceğim. Sizden istediğim sadece kanalıma abone olup bana destek olmanız. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bu şirin puset yapımına geçiyorum. Pusetimi iki kat iple öreceğim arkadaşlar. Bir tane ucunu içinden çıkardım. Bakın içinden uç çıkardım. Bir de dışındaki ucundan böyle iki kat öreceğim. Tığım 3 milim 5 numara. İpimin numarasını söyleyeyim arkadaşlar. İstediğiniz iple örebilirsiniz. Alize Cotton Gold. Alize Cotton Gold 149 renk kodu. Şimdi o iple öreceğim. Önce pusetimin tabanını örerek başlayacağım. 2 kat ipimi aldım. Önce düğüm atıyorum. 14 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincirimi çektim. İkinci zincirden başlayıp 1 2 3 13 tane sık iğne yapacağım. On üç tane sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum arkadaşlar. Şimdi ilk boşluğun içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Arttırdım. Devamında örüyorum. 1 2 11 tane öreceğim. 3 11 tane sık iğnemi yaptım. Son boşluğun içine yine 2 tane sık iğne yaparak arttırdım. Sayım 15 oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Döndüm. 15 sık iğneyi bir sıra
örüyorum düz. Hiçbir işlem yapmıyorum. 3, 14, 15. Bir tane zincir çektim, döndüm. İlk boşluğa 2 tane yapıyorum, yine çift yapmış oluyorum. Devamında 13 tane sık iğne örüyorum. 2, 13 tane sık iğne yaptım. Son boşluğa yine çift yaparak arttırdım. Sayım 17 oldu. Bir tane zincir çektim, döndüm. Şimdi 17 sık iğneyi yine bir sıra öreceğim. On yedi. Bir tane zincir çekip döndürdüm. İlk boşluğa yine çift batarak arttırıyorum. Buradan örüyorum. 15 tane sık iğne öreceğim. ...15 sık iğne yaptım. Son boşluğun içine yine çift yaptım. Sayım 19 sık iğne oldu. Şimdi 19 tane sık iğneyi 21 sıra daha öreceğim. Toplam 27 sıra olmuş olacak. Şimdi 6 sıra ördüm ben. 21 sıra daha öreceğim üstüne. 19 sık iğneyi 21 sıra daha öreceğim. Toplam buradan 27 sıra olmuş olacak. Şimdi oraya kadar dümdüz, bakın böyle, bu şekilde dümdüz öreceğim. 21 sıra daha ördüm. Toplam 27 sıramız oldu bu sıra sonunda. Dümdüz 19 sık iğne olarak ördüm. Şimdi 28. sırada eksiltme yapacağım. Bir tanesini battım, çektim. Yandakini battım, çektim ve topladım. Eksilttim. Burada 15 sık iğne örüyorum. On dört, 15. 15 sık iğne yaptıktan sonra kalan 2 sık iğneyi de böyle alarak eksilttim. Bir tane zincir çekip dönüyorum. Sayım 17'ye düştü. Şimdi bir sıra 17 sık iğne yapacağım. On altı, 17. Bir zincir çekip döndüm. Yine eksiltme yapacağım. Battım, çektim. Sıradakine battım, çektim ve topladım. Burada 13 tane sık iğne var. 2, 12, 13 tane ördüm. Kalan 2 sık iğnemi de birlikte alarak eksilttim. Bir zincir çekip döndüm. Şimdi sayım 15'e düştü. Bir sıra 15 sık iğne yapacağım. On beş. Bir zincir çekip döneceğim. Yine eksiltme yapacağım. Battım, çektim. Sıradakine batıp çektim ve topladım. Kalan aradaki 11 sık iğneyi örüyorum. On bir.
2 sık iğne kaldı. 2 boşluk böyle batıp çekerek eksilttim. Yine sayım 13'e düştü. Bir zincir çekip döndüm. 13 sık iğneyi bir sıra örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum burada. Burada ipimi kestikten sonra arkadaşlar şöyle çeviriyorum. Buradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. boşluğa 12. sıranın dibine tığımı geçirdim. Buradan ipi bu tarafa aldım. İlmek kaydırma yapacağım. Her sıranın üstüne batıyorum. Bakın burada şuraya batıyorum. Buradan aslında şuna batmam lazım. Sıradaki boşluk o. Yalnız onu atlayacağım. Köşede yuvarlaklık oluşması için şöyle biraz, burada da kısa kaldı. Şöyle biraz uzatıp şimdi şunu atlayacağım. Buraya batacağım. Sonra devam ediyorum. On. Buraya da batıyorum. 11 tane yaptım. Şu köşede bir tane daha var aslında. Onu atlıyorum arkadaşlar. Onu atlayacağım. Şuna batacağım. Yuvarlak olmasını istiyorum köşelerin. O yüzden böyle bir atlayarak yuvarlaklık oluşturuyorum. Sonra aynı şekilde yine devam ediyorum. Her sık iğnenin, her sıranın dibine batmaya. Bakın şöyle. Şunu oluşturuyorum arkadaşlar. Bu ilmek kaydırmaları sonradan yapmak zor oluyor. Bu set bittikten sonra. O yüzden önce onları yapacağım. Kastırmadan biraz gevşek yapabiliriz. Diğer köşeye kadar yapacağım. Bakın burada şuraya batıyorum. Bu sık iğnenin, son sık iğnenin dibine batıyorum. Ama onu atlıyorum arkadaşlar. Ona batmıyorum. O zaman köşeli olur. Şöyle onu arkaya alıyorum. İkincisine batıyorum. Devam ediyorum. Yine burada da son sık iğneyi atlıyorum. Şunu atlıyorum arkadaşlar.
dibine batıyorum. Buraya batmıyorum. Sonra yine her sıranın dibine batarak devam ediyorum. Buraya kadar tamamlayacağım. Böyle. Bakın burada başlangıç yerim burası. Bir tane daha yapıyorum. Şimdi ipimi burada bırakıyorum. Arkadaki başlangıç ipini şuradan ön tarafa alıyorum. Buradan geçirdim. Şimdi şu ilk ilmek kaydırmam. Buradan tığımı geçireceğim. İpi buradan geçiriyorum. Daha sonra şuna alttan batacağım. Ortasına. Arkaya çıkardım. Bakın bu şekilde bütünlük oluştu. Şimdi bu ipimi aldım. Bakın şunun çıktığı yere buradan batıyorum. Bir zincir çektim. Sık iğne yapacağım. İlmek kaydırmaları yaptığım yere şuradan bakın batıyorum. Bu ipi de yürütelim. Bakın böyle ortalarına batacağız. Farklı bir batış şekli olacak. İlk sırada normal böyle batıyoruz. Bakın hemen dibine. İlmek kaydırmaları yaptığım yerlere. İlmek kaydırmaları bakın. Buradan hemen zaten batılıyor. Bakın şurayı da göstermek istiyorum. Buraya batmayacağız bakın. Şuraya batacağım. Buraya battım. Şuraya. Daha sonra devam ediyorum. Bakın ilmek kaydırmalar ön tarafta kalacak.
Şu şekilde sırayla bütün ilmek kaydırmaların dibine batarak sık iğne yapacağım. Böyle devam edelim. Buraya kadar yapıp geleceğim. Bakın burada 2 tane var. Son sık iğnemi buraya yapıyorum. İpi şöyle biraz uzun bırakıyorum. Arkaya aldım. Şuna geçireceğim. Yalnız arkadan geçireceğim. Bu ipi arkaya çektim. Bakın şu anda ilk başlangıç ilmeği şu. Onun ortasına batıyorum bakın. Ortasına batıyorum. Bu geçirdiğim ipliğe de tığımı geçiriyorum. Sıkıştıralım şu ipi. Çok fazla değil. Çünkü onun içinden geçireceğiz. İpimi aldım. Burada bir zincir çektim. Şimdi devam ediyorum bakın arkadaşlar. Nasıl yapacağız buradaki sık iğneleri? Bu ortaya batacağız. Şuna batmayacağız. Şu şekilde batmayacağız sık iğnelere. Karnına batacağız. Böyle bakın. Bu sık iğnenin ortasına. Bakın karnına. Şimdi şurada gösteriyorum. Bakın arkaya böyle battığımız zaman şuralara batmış oluyoruz arkadaşlar. Şuralara. Bakın. Ortasına batıp arkaya geçtiğinizde zaten oraya çıkmış oluyorsunuz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar aynı şekilde bakın tamamlayacağım. Ortasına batıyorum. Burada biraz sıkışmışlar. Böyle tamamlayacağım arkadaşlar. Bakın. Sık iğnenin orta kısmına bakın bu orta kısmına olmadı tam.
Bir üst sırada daha belli olacak arkadaşlar. Burada sık iğneler, alttaki sık iğneler biraz sıkıştı. Çünkü şu köşelerde özellikle bakın burada daha iyi belli. Bakın ortasına batıyorum. Bakın alttaki sıranın sık iğnenin ortasına batmış oluyoruz. Diğer tarafa kadar bu şekilde tamamlayacağım. Böyle buraya kadar yine son sık iğneye kadar örüp geleceğim. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Sık iğnelerim 84 tane oldu. Eğer doğru yaptıysanız bu şekilde şuralarda yanlışlık yapmadıysanız 84 tane olması gerekiyor. Bir iki ilmek fazla ya da eksik olması da çok bir şey değiştirmez arkadaşlar. Böyle kavislenecek zaten. Şimdi bu birleştirme yerini niye böyle yapıyoruz? Şurada iz olmasın diye, belli olmasın diye arkadaşlar. Normal ilmek kaydırma ile birleştirirsek çizgi oluşuyor. Şimdi yine bunu bıraktım bakın. İpi böyle arkaya alıyorum. Şimdi şuradan tığımı geçirdim bakın. Bu ipi de böyle yapıyorum. Arkaya çektim. Batacağım nokta şu sıranın ilk sık iğnesinin ortası. Oraya batıyorum. Bu ipin de arasından ortasından geçiriyorum. Yalnız biraz sıkıştırmamız gerekiyor. Şöyle parmağımızla tırnağımıza tutarsak daha rahat bu ipi arkaya öne doğru çekiyorum. Burada bir zincir çektim. Tekrar başlıyoruz. Hemen şu sık iğnenin orta kısmına batıyorum. Orta kısımlarına böyle dümdüz devam edeceğiz. Hiçbir işlem yapmadan toplam 8 sıra öreceğim. Üçüncü sırayı yapıyorum. 8 sıra. Bakın burada 8 sıra öreceğiz. İlk başta bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra dümdüz öreceğiz. Şurada bakın geçiş ilmeği burası. Çok hafif bir gevşeklik olmuş orada. Ama çok farklı değil. Buraya gelip aynı şekilde alt sıralarda yaptığımız gibi bakın. Geçiş yeri belli olmuyor. 8 sıra toplam 8 sıra dümdüz örüp geleceğim. Birleştirmeleri aynı şekilde yapıp devam edeceğiz. 6 sıra daha ördüm. Toplam 2, 4, 6, 8 sıra. Yalnız bir sıra daha öreceğim. Çünkü diğer ördüğüm pusetin 8 sıra boyu 4 santime. 4 santim bakın. Yalnız bunun 8 sırası 3,5 santim. O yüzden bir sıra daha örmek istiyorum. Çünkü aynı marka olmasına rağmen bu ip biraz daha kalın, biraz daha tok bir ip olduğu için daha fazla göründü. Yani kalın olduğu için uzun oldu 8 sıra. Bunun 8 sırası biraz daha kısa oldu.
Şimdi bir sıra daha öreceğim. Burada geçişi bir daha göstermek istiyorum size. Bak, şimdi ipimi böyle arkaya aldım. Bunu çıkardım. Şuradan tığımı geçirip bunu arkaya aldım. Bunun içine batıyorum. Bu ipin arasından da geçirdim. Biraz sıkıştırıyorum. Daha sonra yukarı ipimi aldım. Bir zincir çekip yandaki sık iğnenin ortasına batarak devam ediyorum. Buraya batıyorum. Bu şekilde dönerek buraya kadar tamamlayacağım. Şurada bakın bağlantı yeri pek belli olmuyor. Daha doğrusu hiç belli olmuyor. İlmek kaydırmayla yaparsak daha çok belli oluyor arkadaşlar. Burada çizgi gibi oluşuyor. Şimdi bir sıra daha örüp geleceğim. Sıramı tamamladım. Şimdi tığımı çıkarıyorum. Bir daha göstereceğim arkadaşlar. Eliniz alışınca bunu yapmak kolaylaşıyor. Böyle geçiriyorum. Şu sık iğnenin ortasına batıyorum. Şimdi buradan 35 tane sık iğne öreceğim. Böyle 35 tane sık iğnemi öreceğim. ...35 tane ördüm. Şu baştaki sık iğneyi de sayıyoruz arkadaşlar. Şunu da sayıyoruz. Buradan başladım. 35 tane böyle buraya kadar yaptım. Şimdi 12 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. 7 tane boşluk atlayacağım. 2 4 6 7 boşluk atlıyorum. 8. boşluktan başlayıp şöyle arkadaşlar boşluğa batmıyoruz tabii ki, sık iğnenin ortasına batıyoruz. Batış şekillerimiz hep böyle. 2 tek tek örmeye devam edeceğim. 33 tane şuraya kadar 33 tane sık iğne yapıp geleceğim. 33 tane yaptım. Şimdi yine 12 tane zincir çekeceğim. 3 4 5 6 11 12 zincir çektim. Yine 7 tane sık iğneyi atlayacağım. 2 4 6 7. Burada 2 tane sık iğnem var. Sıranın sonunda 1 2. Şimdi yine bağlantı yapacağım.
Yukarıya çıktım. Yine burada böyle bir tane zincir çekiyorum. O bakın burada sık iğneye dönüşüyor. Yani zincir çektiğimin içine batıyorum ilk başlarken. Buraya battım şimdi. Devam edeceğim. 2 bu şekilde öreceğim. Zincirlerin üzerine de 12 tane sık iğne yapacağım. Ben zincirin olduğu yere kadar burada 35 tane sık iğnem var. Onları örüyorum. Şimdi zincirin üzerine 12 tane sık iğne yapacağım. Böyle içine doldurarak 1 11 12 tane yaptım. Çok sıkı doldurmuyorum arkadaşlar. Her bir zincirin üstüne bir tane şeklinde oluyor. 12 tane sık iğne yaptım. Şimdi buradan başlayacağım. Yine diğer tarafa kadar, diğer zincirin üzerine gelinceye kadar 33 tane burada sık iğne var. Örüp zincirin üzerine geleceğim. Bakın. Bu böyle oldu. Şimdi buraya kadar böyle örüp geliyorum. Yine 12 tane buraya sık iğne yapıyorum. On iki tane sık iğnemi yaptım yine. Burada 2 tane sık iğnem kaldı. Bir, iki. Şimdi burada yine birleştireceğim. Şimdi burada bu ipi sabitlemek için bakın şuradaki sık iğnenin arkasına bu tarafa çekiyorum. Ve burada ipim var. O ipimi de böyle buradan çekip keseceğim. Bakın sıkıştırdım. Sonra buradan bu ipi arkaya doğru çekeceğim arkadaşlar. Gizleyeceğim. İnce bir tığla daha iyi olur. Şimdi bu bittiği yerden arkadaşlar şuradan sayıyoruz. Bakın. Şuradan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Buraya işaret koyuyorum. 17 sık iğne saydım. Bu taraftan da 17 sık iğne olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Bakın 17 saydığım zaman 17'lere işaret koydum. Şu ortada 3 tane sık iğne kalacak. Şimdi ipimi alıyorum. On yedinci değil 18'ye batıyorum. Şu ortada 3 tane sık iğne var. Onlara yapacağım. Şimdiki sıramı. Bunu da çıkarıyorum. İpimi aldım.
ortasına batıyoruz. Böyle ipi çektim yukarı. Yanından bu ipi arkadan yürüteceğim. Gizleyeceğim. 2 3 tane yaptım. İpimi kesiyorum. Burada ipimizi keserek öreceğiz sıralarımızı. Şimdi tekrar alıyorum. Şimdi burada 1 2 3 tane yaptık. Bunu da sayıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ikinci sık iğnenin ortasına batıyoruz yine. Her zamanki yaptığımız teknikle ortasına batıp çekiyorum. Burada zincir çekiyorum. Sonra ikinci sık iğnemi yaptım. Bakın burada 1 2 3 tane var. Bunlara da yapacağım. 1 2 son sık iğne burada. Ona da yapıyorum. 3 sonra bu tarafa geçiyorum. Bakın 2 tane buradan başladık. 2 sık iğne, buradan da 2 sık iğne öreceğim. İki taraftan ikişer tane fazlalaştırarak devam edeceğiz. Bu ipi yine yürütüyorum ve ipimi burada yine keseceğim. Şu ipi biraz çekelim. Bakın buna batmıştım. 1 2 sık iğne sağ taraftan başlıyorum. İpi yürütmeyi unutmayalım. Demin yürütmemişim arkadaşlar. Şimdi bu sırada ikisini birden yürüteceğim. Bakın. Şimdi şuna batıyorum. Şimdi burayı tamamladım. Şimdi şu ikisine batacağım. İpleri yürütüyorum. Arkadan gizliyorum. 1 2 yine ipimi kesiyorum. Bir sıra daha göstereceğim. Yine bakın burada buna battık. Geriye doğru ikinci
sık iğneden iki. Şimdi burada bakın buna batıyoruz. Buna ipi böyle gizleyelim. 3. Sonra buradan bunları bakın sonra keseceğim. Bittikten sonra bu iplikleri kesip temizleyeceğim. Yalnız yürüttükten sonra, yürütmeden kesersek sağlam olmaz. Şimdi devam ediyorum. İki sık iğneye battım. Burada ipimi yine kesiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi şunları temizleyebilirim. Şöyle bunları böyle sıkıştırıyorum. Bunu bir dahaki sırada tekrar yürüteceğim. O yüzden kesmedim. En son bir de bunu. Arkadaşlar böyle 3 sonra 7 ikişer ikişer yanlardan artıyor. Bakın kaç sıra daha öreceğiz. 1 2 3 4 5 sıra daha öreceğim. İkişer ikişer alacağım. 1 2 3 4 5 sıra daha öreceğim. Burada bir tane sık iğnem kalacak. Burada da aynı şekilde 1 2 3 4 5 sırada 5 sıra sonunda buraya gelmiş olacak. 2 buradan alacağız. Buradan 2 artırarak devam edeceğiz. Bu şekilde şurada bir sık iğne kalıncaya kadar bakın şuraya kadar yapmış olacağım. Tamamlayıp geleceğim ben. Şu anda 1 2 3 sıramız oldu. Bakın arkadaşlar tamamladım. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra oldu. En son sıramı kulpun sapının oradan bir sık iğne kaldı arkadaşlar. Buradan başladım. Böyle son sırada buraya kadar tamamladım. Bakın bu şekilde. Şimdi bu son sırada ilmek kaydırma yapacağım. Buradan bakın 2 tane sık iğne daha yapmadım. 2 geriden başladım. Burada 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın burada bir tane sık iğne kaldı. Şimdi şuraya atlamak istiyorum. Bunu atlayacağım arkadaşlar. Burada kasmasın veya gevşek durmaması için
Bunu atlıyorum. Şu yandakine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde ilmek kaydırma yapacağım. Bütün sık iğnelerin üstüne ilmek kaydırma yapıp daha düzgün, kenarının daha düzgün olmasını sağlayacağım ve daha dik duracak bu vesileyle. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakacağız sapının duruşuna. Gerçekten bu ilmek kaydırmalar örgüyü topluyor. Burada biraz sıkı yapalım. Şu kısımda. Bakın. Daha düzgün duruyor. Burada atlamıyorum. Yalnız sıkı yapıyorum. Bu iki taneyi biraz daha sıkı yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Normal sıkılıkta. Eğer bu kenarlarında böyle bir esneklik ya da gevşeklik varsa, açılma varsa biraz daha sıkı çekebilirsiniz bu ilmek kaydırmaları. Bakın. İlmek kaydırma toplayacaktır en sonunda kenarlarını. Benim bir gevşek olmadığı için normal bir şekilde yapıyorum buraları. Şimdi buraya geldim. Burada biraz daha sıkı yapalım. İlmek kaydırmaları 2-3 tanesini sıkı yapalım. Burada gevşek durmasın, burası bol durmasın. Şimdi devam ediyorum. Bakın buraya geldim. Burada bir sık iğnem vardı. Onu burada atlayabilirim arkadaşlar. Ya da sıkı yapabilirim. Bayağı sıkı yapıyorum. Şimdi şu ilk başladığım sık iğnenin içine batıyorum. Ve böyle yine tek tek hepsine yaparak diğer tarafa kadar yapacağım. Bakın ilmek kaydırmaya şu iki sık iğneden sonra şurada başlamıştım. Şimdi oraya kadar iki tane yaptım. Şimdi ipimi şöyle kesiyorum. Şuraya batıyorum. Şuna batıyorum arkadaşlar, bakın. İlk ilmek kaydırmanın içine böyle arkaya aldım. Bakın arkadaşlar, şöyle elimizle düzleyelim. İpimi arkaya aldım. İpi yine ince bir tığ aldım. Şuradan itibaren geçiriyorum arkaya.
Şimdi tabanı için böyle bir parça keseceğim. Plastik bir parça. Şimdi bunu kenara alıyorum. Böyle dondurma kutusu. Çizdim arkadaşlar tabanını. Böyle yerleştirdim. Etrafından çizdim. Ve keseceğim. Makasla kesip etrafından. Sonra şöyle kumaş parçam var. Onunla kaplayacağım. Silikon tabancası gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Ya da yapıştırabilirsiniz. Kestim ben. Şimdi içine oturtturun. Sıkıca oturması gerekiyor. Eğer kumaşınız kalınsa, kalın bir kumaş kullanıyorsanız biraz daha küçültebilirsiniz. Bu şekilde tam tabana oturması gerekiyor. Şimdi ben kumaş kaplayacağım. Kumaşım biraz buruşuk ama arkadaşlar gerdireceğim. Şu püskülleri nasıl yaptığımı hemen size kısaca göstereceğim arkadaşlar. Bir tane yaptım ben. Bundan 2 adet yapıyoruz tabii ki. Şimdi şöyle bu kadar bir ip kesiyorum. Parmağımın arasına geçiriyorum. Sonra şöyle tutup biraz parmağımı açıyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane dolayıp kesiyorum. Sonra burada düğüm atacağım. Sıkı bir düğüm. Bu düğümü şöyle iç kısma getirip bu şekilde böyle kıvırdım. Daha sonra ip alıyorum. Şurada 1, 2, 3 kere doladım. Yine sıkı bir düğüm atıyorum. Düğümlediğim ipleri de aşağı doğru çekip keseceğim. Boyların eşit olmasına bakıyorum. Püsküllerim hazır. Şimdi 2 kat ip alacağım. Şöyle arkadaşlar 50 santim kadar 50-60 santim kadar ikiye katlıyorum ipi.
Daha sonra şöyle ince bir tığ aldım. 1,75 tığım. İnce olsa iyi oluyor. Çünkü buradan geçireceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın, bu püskülün arasından geçiriyorum. İlk bağladığım yerden geçirdim. Şimdi burada zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, istediğiniz uzunlukta. Ben 20 tane çekeceğim. Tığım ince olduğu için gevşek gevşek, iri iri 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, sanırım yeterli arkadaşlar. Hatta ipim yettiği kadar 21 22 tane çektim. Şimdi şöyle diğer püskülü alıyorum. Buradan yine tığımı geçirdim. Bu tarafa aldım. Burada düğümledim arkadaşlar. Daha şurada çevirip şurada bir düğüm atacağım. Sağlam olsun. Şimdi şu ipi buradan bakın. Burada dolamıştık püskülümüzün etrafına 3 kere. Oradan tığımı geçiriyorum. Bunu aşağıya doğru püskülün içine çekiyorum. Bunu da keselim. Böyle. Böyle arkadaşlar, püsküllerimiz de çok şirin oldu. Pusetlerimiz hazır. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.